Kötü Morty geri döndü ve Rick and Morty'nin 9. sezon 1. bölümü hem onun hakkında sakin ol diye geçiştirmeye çalışıyor. Peki ama Rick neden Kötü Morty ile mesajlaşıyor olabilir? En son 7. sezon 5. bölümde karşılaştıklarında Kötü Morty'nin Rick'e son sözleri şuydu. İkisinin de birbirinden hoşlanmadığı açıktı. Fakat aynı konuşmada Kötü Morty Rick'e çok kritik bir şey daha söylemişti. Yüzünden Kötü Morty için çalışıyor. Bu bölüme kadar Rick'e kim nasıl şantaj yapabilir ki diye düşünüyor olabilirdiniz. Ama Kötü Morty'nin elinde Omega cihazı olduğu düşünülünce bu durumda çok önemli bir detay var. Kötü Morty orada İngilizce olan orijinal seslendirmede My Grandpa yani benim dedem ifadesini kullandı. Bu kelime oyunu Kötü Morty'nin aslında bizim Rick'in gerçek öz torunu olabileceği anlamına mı geliyor? Önceki bölümlerden bildiğimiz üzere Morty aslında Rick Prime'ın torunu. Yani Rick'in biyolojik torunu değil. Peki ya Kötü Morty bizim Rick'in asıl torunuysa? Üstelik waffle dükkanından ayrılırken Kötü Morty Rick'i arkasından dönüp Ve görüşmek üzere ihtiyar diye sesleniyor. Belki de yazarların Morty'ye ısrarla dedem ve büyük baba dedirtmesi büyük bir gizemin kapısını aralıyor olabilir. Hatırlarsanız 2. sezon 5. bölümde kuş adamın evindeki duvarda Rick'in bebek bir Morty'yi tuttuğu eski bir fotoğraf vardı ve Morty o fotoğrafa bakıp bu bebek kim diye sormuştu. Belki de o bebek Kötü Morty'nin ta kendisiydi. Tabii tüm bunlar Kötü Morty'nin Rick'i tamamen kendi yancısı haline getirdiğini ve Morty'nin yerini yavaş yavaş aldığını göstermek, yani sadece saf bir ego tatmini içinde söylenmiş olabilir şeyler. Ama her halükarda Kötü Morty'nin bu kibirli tavırları çok yakında sert bir duvara toslayacak. Çünkü Rick ve Morty eve dönmek üzere oradan ayrıldıktan sonra Kötü Morty kendi gizli üssüne geri dönüyor. Ancak üstüne adım attığı anda onu harika bir karşılama hediyesi bekliyor. Tamamen parçalanmış bir Omega cihazı ve cihazın üzerinde Rick'in kalçasının bir fotoğrafı. Çılgına dönen Kötü Morty hemen Rick'i aramaya çalışıyor ama numarasının engellendiğini görüyor. O sırada evde ise Rick sevinçten çılgına dönmüş durumda. Morty ne olduğunu anlamayınca Rick durumu açıklıyor. O aptal Omega cihazının planlarını Omega cihazının içine koydum. Her olası gerçeklikten silindiler. Bu gerçekten muazzam bir hamle. Anlaşılan Rick bir süredir Kötü Morty'nin karşısında ezik ve çaresiz rol oynamış. Sırf adamın gardını düşürüp onu en büyük kozundan yani Omega cihazından mahrum bırakacak o hamleyi yapabilmek için doğru anı beklemiş. Kötü Morty bu süreçte dama oynarken Rick resmen profesyonel bir satranç maçı çıkarmış diyebiliriz. Rick kendi zekasını överken haksız sayılmaz. Seni sırf hava atmak için yanına aldı. Hatta o aşırı özgüvenli küçük pislik sana inini bile gösterdi. Kazanmaya çok alışınca böyle olur. Kendi malını emmeye başlarsın. Rick bu hamleden sonra Kötü Morty'nin intikam için üzerlerine geleceğini çok iyi biliyor. Bu yüzden tüm Smith ailesinin evini tamamen devasa bir savunma sığınağı olarak tasarlanmış özel bir sığınak boyutuna ışınlıyor. Ve sonuç olarak Kötü Morty saniyeler içinde intikam ateşiyle sığınağa ulaşıyor. Bu noktada iki dahi arasında harika bir bilim kurgu savaşı izliyoruz. Işınlanmalar, lazer gözler, dev robot zırhlar ve Rick'in uzayabilen elastik vücut yetenekleri havada uçuşuyor. Ancak savaşın sonunda Kötü Morty üstünlüğü ele geçiriyor. Rick'in tüm vücudunu parçalara ayırıp yerdeki kafasından beynini söküp alıyor. Ancak unuttuğu bir şey var. Rick'in beyni onun en büyük avantajı ve Rick bu durumu çoktan hesaba katmış. Rick'in yerdeki bağımsız bacakları bir anda koşarak Kötü Morty'nin elindeki beynine tekme atıyor ve beyni havada kapıp tekrar Rick'in gövdesine oturtuyor. Savaş çıkmaza girince Morty devreye giriyor ve Kötü Morty'ye psikolojik olarak vuruyor. Rick için beni kıskandırmak bir roldü ama senin için Bu sözler Kötü Morty'yi sarsıyor ve evin içine kaçmasına neden oluyor. Evin silah sistemlerini Rick ve Morty'ye karşı kullanmaya çalışsa da evin içindeki Jerry, Beth ve Summer bir araya gelip Morty'yi kelimenin tam anlamıyla evire çevire dövüyorlar. Bu feci dayaktan kurtulmak için Kötü Morty son gizli kozunu oynamak zorunda kalıyor ve zamanı donduruyor. Tam zamanı dondurup Rick'i öldürecekken bir anda zaman polisleri garajda beliriyor ve Kötü Morty'yi kelepçeliyor. Meğer Rick zamanı dondurma cihazını Kötü Morty'ye bilerek ve planın bir parçası olarak öğretmiş. Zaman polisleri İhbar için teşekkürler. derken Rick arkadan sırıtarak Sadece duyarlı vatandaşlarız memur bey. diyerek teslimatı tamamlıyor. Sonuç olarak Kötü Morty tutuklanıyor ve ömür boyu çıkamayacağı azılı suçlularla dolu bir zaman hapishanesine gönderiliyor. Görünüşe göre Rick'in planı kusursuz bir şekilde işledi ve Kötü Morty tamamen oyun dışı kaldı. Ancak burada durup büyük resmi düşünmek gerekiyor. Belki de tüm bu tutuklanma olayı Kötü Morty'nin daha büyük, çok daha sinsi bir planının parçası olabilir. Tıpkı 2. sezon finalinde ve 3. sezon başında bizim Rick'in kendisini bilerek Galaktik Federasyon hapishanesine attırması gibi. Rick o zaman bunu federasyonu içeriden çökertmek ve eve döndüğünde aile içindeki tüm ipleri eline alıp Morty üzerinde tam kontrol sağlamak için yapmıştı. Kötü Morty de hapishaneden çok daha güçlü bir şekilde kaçıp güç ve otoriteyi elde etmek için bu riski bilerek almış olabilir. Rick satranç oynarken Kötü Morty belki de çoktan 4 boyutlu satranç moduna geçmiştir. Kim bilebilir? İlerleyen bölümlerde göreceğiz. Ancak şimdilik 1. bölüm sona erdi. O zaman 2. bölüm ile devam edelim. Her şeyi devre dışı bırakıyorum. Burada anlıyoruz ki Rick evrenin en zeki insanı olarak sürdürdüğü hayatından o kadar mutsuz, o kadar yorulmuş ki sırf biraz olsun rahat nefes alabilmek ve sıradan bir insan gibi yaşayabilmek için her yıl bilerek kendi hafızasını sildirip Ted adında basit bir adama dönüşüyormuş. Yani Rick'in aslında kaçtığı şey kendi hayatının ta kendisi. Hologram konuşmasının devamında Ted'e yani hafızası silinmiş Rick'e Matrix-vari iki seçenek sunuluyor. Önünde iki buton beliriyor ve eğer kırmızı butona basarsa Ted kimliği tamamen silinecek, gerçekler ortaya çıkacak ve anında eski dahi Rick haline geri dönecek. Ve eğer mavi butona basarsa hafızasındaki bu dahi olduğunu fark ettiği son birkaç dakikalık olay tamamen silinecek. Böyle hiçbir şey olmamış gibi tatilini ve sıradan insan olmanın tadını çıkarmaya devam edebilecek. Tıpkı Matrix'teki gibi kırmızı buton acı gerçekleri, mavi buton ise mutlu bir cehaleti
temsil ediyor. Peki Ted neyi seçiyor? İkisini de seçmiyor. Karşısındaki hologramın anlattıkları yüzünden tamamen dehşete düşen Ted karavandan dışarı fırlıyor ve hayatını sorgulamaya başlıyor. Doğruca kapalı olan bowling salonuna gidip sahibi olan kadından karavanda kalmak yerine kendisine kalacak bir oda vermesini rica ediyor. Anlaşılan o ki Rick'in yani Ted'in oradaki bir kadın ile arasında duygusal bir bağ var. Çünkü sabah onun yatağında uyanıyor ve karavanına dönmeden önce ona bir öpücük konduruyor. Karavana döndüğünde ise onu geçmişteki halinden kalan, önceden kaydedilmiş hologramlar karşılıyor. Bu hologramlar onu bir an önce kırmızı veya mavi butondan birini seçmeye zorluyor. Fakat Ted geçmişteki halinin kendisini kontrol etmesine izin vermemekte kararlı bir şekilde pes etmiyor. Bu baskıdan kurtulmak için radikal bir karar alıyor ve kendi karavanını baltayla tamamen paramparça ediyor. Ted başlangıçta planladığı o 2 haftalık sürenin çok daha ötesinde bu basit ve huzurlu hayatı seçmeye devam etmek istiyor. Daha sonra bowling salonundaki arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde Ted içindeki felsefi kırılmayı şu sözlerle döküyor. Aslında bu yıl kalıp buzların çözülüşünü göreceğim. Sanırım sadece buradayken varım gibi. Yani hayatta olduğum tek yer burası gibi geliyor bana. Bu gerçekten çok derin bir varoluşsal sancı. Evrenin en güçlü, en zeki varlığı olan Rick, koca bir yılın sadece 2 haftasında gerçekten yaşadığını hissedebiliyor. Aslında bu durum modern dünyadaki pek çok insanın hayatıyla ne kadar da benzer değil mi? Yılın 50 haftası başkaları için sevmediği işlerde köle gibi çalışıp sadece 2 haftalık tatilde gerçekten özgür olduğunu hisseden milyonlarca insan gibi. Rick de evrenin en zeki insanı olma rolünün bir kölesi haline gelmiş. İşte bu yüzden ne kırmızı butona basıp o zindana dönmek istiyor ne de mavi butona basıp eninde sonunda o dahi hayatına geri döndürüleceğini bilerek yaşamak istiyor. O iki dünyanın da en iyi yanını istiyor. Kendi zihninde iki butonu da reddederek hayali bir mor buton yaratıyor ve onu seçiyor. Geçmişteki dahi halinin şimdiki huzurunu bozmasına izin vermek istemiyor. Ancak geçmişteki Rick gelecekteki kendisinin bu mor buton kaçamağını yapacağını önceden tahmin ettiği için o gece Ted'i zorla eve götürmek üzere otomatik bir uzay gemisi gönderiyor. Ted gemiye karşı direnirken arkadaşları Hızır gibi yetişip kamyonetli uzay gemisine çarparak onu havaya uçuruyorlar. Ted artık geçmiş halinin onu rahat bırakmayacağını anlıyor. Hani onu tanımıyorum ve istemiyorum da. Ama bu pislik peşime düştü ve kazanmasına izin vermeyeceğim. Diyerek kolundaki siber teknolojinin geri kalanını arkadaşlarının yardımıyla tamamen söküyor ve geçmiş halinin bir sonraki kaçınılmaz saldırısına karşı büyük bir pusu hazırlamaya başlıyor. Ted'in tahmin ettiği gibi çok geçmeden Rick'in programladığı bir robot ordusu onu zorla eve götürmek üzere kasabaya basıyor. Ted ve arkadaşları bu teknolojik canavarlara karşı büyük bir direniş gösteriyor ve Rick'in kurduğu pusu sayesinde robotları alt etmeyi başarıyorlar. Ancak bu zafer çok ağır bir bedelle geliyor. Çatışma esnasındaki kaos yüzünden Ted'in sevdiği kadın hayatını kaybediyor. Geçmişteki dahi halinin ona ve sevdiklerine verdiği bu büyük acıyı gören Ted tamamen intikam ateşiyle doluyor. Gelip beni yok edebileceğini sandı ama ben oraya gidip onu yok edeceğim. Arkadaşlarına da desteğini alan Ted az önce parçaladıkları robotların teknolojisini çözüyor ve asıl evinin yani bizim meşhur garajın koordinatlarını buluyor. Ardından sıfırdan bir uzay gemisi inşa edip arkadaşlarıyla birlikte Rick'in evine baskına gidiyorlar. Eve ulaştıklarında garajda onları geçmişten gelen yeni bir hologram karşılıyor. Pekala, eğer bunu görüyorsan belli ki hologramlar çalışmıyor. Tam o esnada garajdaki otomatik savunma sistemleri Ted ve arkadaşlarına acımasızca saldırmaya başlıyor. Sistemlerin tek amacı Rick'i zorla o kırmızı ya da mavi butona bastırmak. Neyse ki tam her şey bitti derken Smith ailesi garaja giriyor ve Summer Garaj iptal kodu Charlie 7 Alfa. diyerek tüm sistemleri kapatıyor. Geçmişteki dahi halinin bıraktığı engelleri aşan Ted ve arkadaşları için şimdilik tehlike geçmiş gibi görünüyor. Hatta bowling salonundan gelen arkadaşları bu dahi bilimsel aletleri çok havalı buluyor. Ted onlara jest yapmak için siber robotik kollar ve gelişmiş ışınlanıyor. Bölümün başındaki ve sonundaki bu geyik karşılaşması aslında muazzam bir alt metne sahip. Mitolojide ve hikaye anlatımında geyikler genellikle masumiyeti, kaybı ve ruhsal dönüşümü simgeler. Bölümün başında Ted karavanıyla geyiğe çarpacakken araba ışıklarının altında o geyik bembeyaz görünüyordu. Ve Ted şapkasını çıkarana kadar geyik ona sakince bakmıştı. Ne zaman ki Rick yüzünü açtı, işte geyik o anda kaçtı. Bu Ted'in büyük gerçeklerden uzak, tamamen saf ve masum olduğu dönemi simgeliyordu. Ancak bölümün sonunda rüya bitip her şey mahvolduğunda geyik tekrar karşısına çıkıyor. Ama bu sefer geyiğin rengi kahverengi. Geyik Rick'in hiç de masum olmayan yüzünü, arkadaşını donduran o acımasız teknolojisini görür görmez saniyesinde kaçıyor. Çünkü Rick'in saf, lekesiz Ted rüyası bitmiş, masumiyet yerini yeniden o kirli, karanlık sakta birçoğumuz hayatlarımızda Rick'e çok benziyoruz. Tüm yıl boyunca nefret ettiğimiz hayatları yaşayıp sadece o 2 haftalık tatil veya hafta sonu kaçamakları gelsin diye gün sayıyoruz. Ama bu hayatımızın çoğunun berbat olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve bu kesinlikle yaşamak dedikleri şey değil. Unutmayın, berbat şartlarımızı değiştirme gücü her zaman bizim elimizde. Bu fiziksel bir sınırlamadan ziyade tamamen bir zihniyet meselesi. Eğer hayatınızı değiştiremeyeceğinize inanıyorsanız haklısınız. Ama o gücün kendi içinizde olduğunu bilirseniz kim bilir, belki de başarırsınız. Önemli olan o hayalin, yani mor butonun yolundan gitmek. Kendi sınırlarınızın ve gücünüzün farkında olup kendinize harika bir hayat inşa etmek. Kısacası siz Rick'in pes edip kırmızı butona basması gibi yapmayın. Kendi kaderinizi sınırlandırmak da, kendinizi tamamen özgür bırakıp sınırsız kalmak da sizin elinizde. Seçim tamamen sizin. Ancak şimdilik video buraya kadardı. Eğer bu video
video hoşunuza gittiyse ve Rick'in buraya nasıl geldiğini, tüm hikayesini öğrenmek istiyorsanız şu an ekranda çıkan videoya tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer bölümler yayınlandığında analizini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.